Evet, şimdi sarıma başlıyorum. Bakın numaralandırdım. Aynı buradaki şablonum gibi. 1/4'e ilk bobinimi gireceğim şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bugün eski bir aspiratörü rüzgar türbinine yani alternatöre dönüştüreceğiz. Motoru modifiye edeceğim ve basit bir alternatörün nasıl yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Evet, teknik olarak motor çalışıyor. Yalnız rulmanlarıyla ilgili birkaç problem var. Bunları da gidermemiz gerekecek. İlk önce motorun iç yapısını görelim. Alternatör yapmanın en kolay yolu eski bir motoru modifiye etmek arkadaşlar. Çünkü bunlar çok pahalı malzemeler. Motor zaten yanmış büyük oranda. Evet, rotorumuz. Gördüğünüz gibi sargıların birçoğu yanmış, siyahlaşmış. Evet, bize bu aşamada metal aksam dışında hiçbir şey gerekmiyor arkadaşlar. Sadece gövde işimize yarayacak. Geri kalan her şey çöp. Eğer buradaki bobinleri düzgün bir şekilde çıkarmayı becerebilirseniz, ki bu imkansıza yakın, bobinleri tekrar kullanırsınız diyeceğim. Gerçekten uğraşmaya değmez. Ortalama yarım kilo tel almamız gerekecek zaten. Evet, motor berbat durumda. Tamamen yanmış zaten. Şimdi şu kısımdan şunları keselim ve bobinleri kanallardan çıkaralım arkadaşlar. Evet, bobinlerimi çıkardım. 24 oyuklu bildiğimiz standart asenkron motoru, statoru artık sıra geldi. Sarım işlemine. Evet, şimdi statorun kalıbını hazırlayacağız. Yani bobin sarım kalıbını. Kendi bobinleri bunlardı. Sayacaksınız. 0.50 ortalama 146 spir sayılmıştı. Biz aynı tel kalınlığında ve aynı spirde saracağız. Yalnız bizim bobinimiz bu kadar geniş olmayacak. Tamamen farklı bir sarım yapacağız. Şöyle ki bobinimizin birinci kenarı, yani bunu bir varsayarsak, birinci oluk varsayarsak, iki tane atlayacağız. Üçüncüden gireceğiz arkadaşlar biz. Yani 1 ile 4'ün arasını ölçeceksiniz şu şekilde. Kumpasla 25 milim, yani siz 1-2 milimde fazlalık 27 milimden oluşturabilirsiniz kalıbınızı. Statorun kalınlığını ölçeceğiz. Şu şekilde 40 milim, 27 milim, 70 milim. Şu da benim kalıbımın dışı. Bunu birazdan daha iyi anlayacaksınız. Evet, kalıbımızı oluşturduk. 3 parçadan oluştu. Evet, burası önemli. Bobini buraya sıkı sardığımız için bobini kalıptan çıkarmak zor oluyor. Bunu önlemek adına eğer buraya 2 tane 2 milimlik çivi çakarsak bobinimizi kalıptan çıkarmamız daha kolay olacak arkadaşlar. Birazdan beni daha iyi anlayacaksınız. Evet. Evet, şu anda kalıbım tamamen hazır. Gördüğünüz gibi 4 adet kesik attım. Bunları
bobinleri dağılmadan çıkarabilmek için kabloları bağlayacağım arkadaşlar. Birazdan daha iyi anlayacaksınız bunları neden yaptığımı. Gelin şimdi bobin sarımına geçelim. Evet, şu anda sarım düzeneğim hazır. Normalde motordan çıkan telim bu. Yalnız ben biraz daha kalın tel sarmaya karar verdim. 0.50 tel saracağım. Buradaki telim de ortalama 0.40'mış arkadaşlar. 145 turdu. Muhtemelen 130 turda bitirmeyi deneyeceğiz. Tabi ilk önce bobini sarıp bobin oluklarına yerleşim yapacağım. Diğer bobinleri de o şekilde saracağız. Sığmayabilir çünkü 130 tur. Şu şekilde delik deleceksiniz o kısma. Ve saat yönünde 130 tur saracağız şimdi. Evet, tam 130 tur şu anda sardım. Videonun başında buradaki yarıkları neden açtığımı size söylemiştim. İşte bobin dağılmadan bunları bağlayacağız arkadaşlar. Yoksa bobinimiz dağılır. Bakın buradaki pinleri çektiğim anda bobinim rahatlayacak içeride ve kolayca kalıptan çıkacak. Yoksa diğer türlü çıkmayacaktır. Çünkü çok sıkı sarıyorum. Hava boşluğu bırakmamamız gerekiyor teller arasında. Adım adım tüm püf noktaları sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet. Birinci bobinimiz hazır. Bakacağız. Eğer yatağa tam sığıyorsa 130 tur saracağız. Gerekirse 140-150 turda sarabiliriz bunu. İlk bobin test bobini. Belki spiri artırabilirim. Bobin boyuyla oynayabilirim. Ve bu kabloyu kesmeyeceksiniz. 3 tane bobin, 4 bobini birbirine seri bağlayacağım için kalıp üzerinde birazdan aynı bobinleri saracağız arkadaşlar. Şu şekilde 1 ile 4. oluklara buradaki bobinimizi artık döşeyeceğiz. Tabi bunların arasına kağıt da koymamız gerekiyor. Ben şu anda tamamen test yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kanalda biraz boşluk kaldı. İşte bu nedenle ben 130 turu, hatta ben 150 tura çıkaracağım. Kanalımda bayağı bir eksiklik var arkadaşlar. Kanal boş kalmasın. Çünkü ne kadar çok spir sararsam volt o oranda artacak. Yalnız aynı zamanda amperimiz düşecektir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Tel spir sayısı voltu ortaya çıkarır. Yani ne kadar çok spir sararsanız volt artar. Aynı zamanda amper düşer. Daha kalın telle yüksek spir sararsanız hem volt artar hem amper. Yalnız buradaki oyukların daha geniş olması gerekiyor. Bu tamamen spesifik bir konu. Biz 150 tur sarabiliriz. Bobin boyuyla ilgili ne konuşabilirim? Bobin boyunu biraz kısaltabiliriz. Çünkü çok fazla atıl bobin kalıyor. Şu kısım bizim amperimizi düşürecektir. Bobinimiz ne kadar kısa olursa amper o oranda artacaktır. Yani tel boyuyla amper ters orantılı. Evet, birinci bobinimizde gerekli çıkarımları elde ettik. Şimdi kalıpta revizyona gideceğiz. Evet, şu şekilde ince flexiden bobinler zarar görmemesi adına
bu oyuklara bunları yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bu saç bobinlerimizi sıyırır ve kısa devre oluşmasına neden olur. Normal bildiğiniz gibi tüm motorlarda bu şekilde plastikler vardır. Evet, düzgün spir sayısını yakalamak için 2 kez revize ettim kalıbımı. Şimdi bobinlerimi saracağım. 170 spir saracağız arkadaşlar. Sanırım gözüküyor. 170 spir sardım. Evet, birinci bobinimi sardım. Normalde biz bobinlerimizi sardıktan sonra tele buradan keserdik. Yalnız burada ben bu şekilde 12 adet bobin sarmalıyım. Ve bunlar 3 fazla olduğu için 12 bölü 3 yani 4'er adet seri bobinlerim olmalı benim. Ben bobin telimi hiç kesmeyeceğim. Bakın şu şekilde. Şimdi ne yapmaya çalıştığımı daha iyi anlayacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi birinci bobinimi bu yüzeye yapıştırmak zorundayım. Çünkü teli koparmamak için 170 spir ikinci telimizi sarıyorum yine. Evet. 170 spir sardım. Bakın bu şekilde bobinler dağılmasın istediğim için bu kısımlardan bağlantı yapıyorum. Bobinlerim dağılmadan kalıptan çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi ikinci bobinimiz, iki bobinim birbirine bağlantılı. Bu şekilde tüm bobinlerimizi 4 adet bobin saracağız bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi bobinlerimi hiç birbirinden ayırmadan sarmaya devam ediyorum. Son bir bobinimiz kaldı. Onu da sardığımız zaman birinci fazımız tamam demektir. Evet, benim statorum 24 oyuklu. Stator üzerinde bobinlerin nasıl sarılacağını sizlere anlatmak zor olduğu için birinci fazım arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4. Bakın 2, 4, 6, 8 adet kenar var. Yani bu benim birinci bobinim. Şimdi stator sarımıyla ilgili bilgiyi vereceğim size. Birinci fazımı gireceğiz buradan. 1, 4. Yani 1 numaralı kenar, 4 numaralı kenar. Burada 1 numarayla 4 numaraya gireceğiz. Daha sonra ikinci bobinim 7. Bakın daha sonra ikinci bobinim 7, 10. Üçüncü bobinim 13, 16. Dördüncü bobinim 19, 22 numaralı oyuklara gelecek. Buradaki şablonu sizin için hazırladım. Faz bağlantısı ve diğer tüm detaylar burada gözüküyor. Gördüğünüz gibi bobin girişi S1, aynı renk bobin çıkışım E1, S2, E2, S3, E3 giriş ve çıkışlarımız. Evet, şimdi sarıma başlıyorum. Bakın numaralandırdım. Aynı buradaki şablonum gibi. 1, 4'e ilk bobinimi gireceğim şimdi.
Evet, gördüğünüz gibi birinci bobinimi kolay bir şekilde yerine yerleştirdim. Şu şekilde bobinler yerinden çıkmasın arkadaşlar. Genelde motorlarda bu kullanılır. Hem bobinlerimizi stator üzerindeki boyayı çizmeyecek. Evet, harika oldu. Gördüğünüz gibi birinci bobinimizi yatırdım. Hemen diğer kenarımı 4 numaralı oyuğa yatıracağım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi 1 ve 4. oyuklara birinci bobinimizi yatırdık. İkinci bobinimiz ise hemen burada şablona bakalım. Bakın 1, 4, 7, 10 numaralı oyuklara girecek. İkinci bobinimizi alıyorum. Ve buradan 7'ye ve 10'a bunu aynı şekilde girdiriyorum arkadaşlar. Evet, ben bu ana kadar 2 bobinimi sardım arkadaşlar. Birinci grubum ve ikinci grubum. Artık 3. faza geldi sıra. Bakın burası benim birinci oyuk. 1, 2. Artık 3. oyuktan devam edeceğim. Burada stator üzerinde bobin sarımını çok fazla gösteremiyorum. Bunun nedeni anlaşılmıyor arkadaşlar. Ama buradaki şemada her şey açık açık gösteriliyor. Şemaya dikkatli bakın ve benim uygulamamı da göz önüne alarak statorunuzu sarın. Bakın yine bobinlerim hep aynı taraftan ve saat yönünün tersine sarıyorum ben. Siz saat yönünde de sarabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani aynı taraftan devam edeceğiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi 3. oyuktan gireceğim. Evet, yani şu kısımdan gireceğim. 3, 2 tane atlıyoruz. Zaten oyuklar artık birer oyuk kaldı. Direkt yerlerine bobinlerimizi yerleştiriyoruz. Artık sonuna geldik sayılır. Tabii kısa devre olmamasına dikkat edin. Ben bu arada kısa devrelere baktım. Statorla bobin arasında herhangi bir kısa devre yok. Bu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Evet, stator tamamıyla sarıldı. Gördüğünüz gibi artık bağlayacağız bunu iple. Şu şekilde. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane uç var arkadaşlar. 3 faz demiştim. Bunların 3'ü giriş, 3'ü ise çıkış. Girişimi ve çıkışımı aynı renk kabloyla bağlayacağım. Yani şu şekilde. Şu benim girişim. Hemen şöyle ölçüyorsunuz. Bakın en soldaki, buradaki grubunda en soldaki ucu. Giriş ise çıkışı. Aynı renk kabloyla bağlayacağım. Tabii bunları daha sonra isimlendireceğiz. Kafamız karışmaması adına. 2 numarayı mavi ile çıkıyorum. Ve son olarak sarı kablomuz.
Evet, yine buradaki bobinleri iple bağlamamız gerekiyor. Bu tamamen titreşimi önlemek ve bobinleri daha sağlam duruma getirmek için yapılması gereken, motorlarda olduğu gibi arkadaşlar. Şu şekilde ben pamuk ip kullanacağım. İsterseniz keten ip de kullanabilirsiniz. Şu şekilde bağlayacağız. Evet, alternatör tamamlandı arkadaşlar. Şunlar benim çıkış uçlarım. Şunlar ise giriş ucularım. Bakın, çıkış ucularına S kodlu S3, S2 ve S1 yazdım. Bunlar bize lazım olacak. Diğer kısım ise E kodlu E3, E1 ve E2 arkadaşlar. Yıldız ve üçgen bağlayabiliriz bunu. Yıldızda yüksek volt, düşük amper. Üçgende ise düşük volt, yüksek amper alabiliriz. Evet, statorla ilgili başka bir detay kalmadı. Tamamen benim uyguladığım yöntemi uygulayarak statorunuzu sarabilirsiniz. Sıra geldi bizim rotorumuza. Yalnız rotora ayrı bir bölüm ayırmak zorundayız. Çünkü rotor önemli arkadaşlar. Mıknatıs kutup yönleri, mıknatıs bobin ilişkisi, bunlar önemli detaylar. Bunları önümüzdeki bölümde sizlerle paylaşacağım. Proje ile ilgili istek önerilerinizi bana yorumlar bölümünden iletmeyi unutmayın. Tabii ki projeyi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak isteyen arkadaşlar katıl ve süper teşekkür butonlarıyla bizlere desteklerini gösterebilirler. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.